Pada! Videoyu beğenin ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir zamanlar çok güzel bir krallıkta, kral ve kraliçe mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Ama onların hiç çocukları yoktu ve bu yüzden çok üzgündüler. Her gün saray penceresinden dışarı bakıp, "Keşke bizim de güzel bir bebeğimiz olsaydı," diye yüreklerinden dua ediyorlardı. Sonunda duaları kabul oldu ve kraliçe çok mutlu bir haber aldı. Güzel bir bebek bekliyordu ve tüm saray sevince boğuldu. Tüm krallık bu müjdeyi duyduğunda herkes çok büyük bir sevinçle dans edip şarkı söyleyerek kutlamaya başladı ve şenlik yaptı. 9 ay geçti ve nihayet çok güzel altın saçlı bir prenses bebek dünyaya geldi. Kral ve kraliçe mutluluktan ağladılar. Bebeğe Aurora adını verdiler ve onun doğumu için saraylarda çok büyük ve muhteşem bir kutlama töreni düzenlediler. Krallığın tüm soyluları ve iyi periler, bebek Aurora'yı görmek ve kutlamak için saraya geldiler ve hediyeler getirdiler. İlk peri bebek Aurora'ya güzellik hediye etti. Işıltılar saçıldı. İkinci peri Aurora'ya şarkı yeteneği verdi. Melodiler havada dans etti. Üçüncü peri beklerken aniden kapı açıldı. Kötü peri girdi. Kötü peri kızgın sesle "Beni neden çağırmadınız?" diye bağırdı. Kral ve kraliçe özür diledi ama kötü peri affetmedi. İntikam almaya karar verdi. Kötü peri değneğini kaldırıp "Prenses 16'ya gelince iğneye batacak," dedi. Ve o iğne onu sonsuza kadar uyutacak diye kahkahalarla laneti tamamladı. Kötü peri kara dumanla ortadan kayboldu. Herkes şok içinde kaldı. Kraliçe bebek Aurora'ya koştu, kucağına alıp ağlamaya başladı. Mavi peri öne çıktı. "Bekleyin, benim hediyem henüz verilmedi," dedi. "Laneti kaldıramam ama yumuşatabilirim," diye açıkladı küçük peri. Mavi peri değneğini salladı. Aurora uyuyacak ama gerçek aşkın öpücüğü uyandıracak. Herkes rahat bir nefes aldı. Artık umut vardı ve lanet hafiflemişti. Kral ve kraliçe kızlarını korumak için zor bir karar verdi. Onu ormanda saklamak. Üç iyi peri Aurora'yı alıp ormandaki gizli kulübeye götürdüler. Periler sihirlerini gizlediler ve Aurora'yı Briar Rose adıyla büyütmeye başladılar. Yıllar geçti, Aurora güzel, neşeli ve şarkı söyleyen bir genç kıza dönüştü. 16. doğum gününden bir gün önce Aurora ormanda şarkı söylerken geziniyordu. Ormanın derinliklerinde genç yakışıklı bir prens Aurora'nın sesini duydu. Prens sese doğru yürüdü ve Aurora'yı gördü. İlk görüşte aşık oldu. Aurora da prensi fark etti. Gözleri karşılaştı ve kalpleri hızla çarpmaya başladı. Prens nazikçe yaklaştı.
"Güzel sesiniz beni buraya çekti," dedi gülümseyerek. Birlikte konuştular, güldüler ve o gün gerçek aşkı bulduklarını anladılar. "Prens, yarın tekrar buluşabilir miyiz?" diye sordu. Aurora mutlulukla kabul etti. Aurora eve dönerken dans eder gibi yürüdü. Kalbi aşk ve mutlulukla dolmuştu. Kulübeye vardığında üç peri merakla "Neden bu kadar mutlusun?" diye sordu. Aurora utangaç gülümseyerek "Ormanda birisiyle tanıştım," dedi mutlulukla. Periler şok oldu. "Ama yarın 16 yaşına gireceksin. Tehlikeli," dediler endişeyle. Periler birbirine baktı ve nihayet Aurora'ya gerçeği söylemeye karar verdiler. "Sen bir prensessin Aurora," dediler ve tüm hikayeyi anlatmaya başladılar. Laneti, kötü periyi ve neden burada saklandıklarını açıkladılar hikayeyle. Aurora şok içinde. "Yani yarın iğne batarsa uyuyabilirim," diye sordu korkuyla. "Ama gerçek aşkın öpücüğü seni uyandıracak," dedi Merryweather teselli ederek. "Yarın seni ailene götüreceğiz," dediler ama Aurora artık çok korkuyordu. Ertesi gün Aurora'nın doğum günüydü. Onu prenses kıyafetleri giydirdiler. Periler onu saraya götürdü. Kral ve kraliçe gözyaşlarıyla kızlarını karşıladı. Ama Aurora içinde hala korkuyordu ve prensi düşünüp üzülüyordu. Aniden odada yeşil ışık belirdi. Aurora hipnoz olmuş gibi ona doğru yürümeye başladı. Yeşil ışık onu gizli merdivenden yukarı eski bir kuleye doğru götürdü. Kulenin tepesinde eski çıkrık vardı. Aurora'nın parmağı iğneye doğru uzanıyordu. İğne parmağına battı. Aurora çığlık atıp yere yığıldı ve derin bir uykuya daldı. Aynı anda sarayda herkes uyumaya başladı. Muhafızlar, hizmetçiler, herkes. Üç peri uyanık kaldı çünkü sihirleriyle korunuyordu. Ne olduğunu gördüler. Kulede Aurora'yı bulduklarında çok üzüldüler ama ona zarar gelmemişti. Periler onu nazikçe kaldırıp sarayın en güzel odasına taşıyıp yatağa yatırdılar. Dışarıda sarayın etrafında dev dikenli çalılar büyümeye başladı. Her yeri kapladı. Saray artık uykuya dalmış bir dünyaydı. Herkes 100 yıl uyuyacaktı. Yıllar geçti, üç peri ormandaki prensi buldu ve Aurora'nın hikayesini anlattı. Gerçek aşkın öpücüğü onu uyandırabilir, sen onun gerçek aşkısın, dediler. Prens atına atladı ve dikenli saraya doğru sürdü. Korkusuzca savaşmaya hazırdı. Dikenler önünü kesti ama o sihirli kılıcıyla onları birer birer keserek ilerledi.
Prens kuleye çıktı ve uyuyan Aurora'yı buldu. O tam bir melek gibiydi. Prens eğilip Aurora'yı öptü. Aurora gözlerini açtı. Lanet bozuldu. Tüm saray uyandı.